Horvax TV'den herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla beraberiz. Bu sefer ekip aynı ama yeri değiştirdik. Çok güzel bir yere geçtik. Bir teknedeyiz. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bak marin falan giyindim böyle. Evet, Acayip değil mi? ortam uydurdum Kesinlikle. kendimi. Mavi IWC falan gayet iyiyim yani. Süper. Kameranın arkasında da Doruk bize soruları soracak. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tam bulunduğunuz ortama uygun bir soruyla başlıyorum. Merak ettim. Pagani Design Saat'le Horobox buluşmalarına katılabilir miyiz? Ortama uygun derken yani Ya buraya mı oraya yalıya mı nereye geliyor Pagan Design'la arkadaş anlayamadım yani. Artık o sizin yorumunuza kalmış. Ya hep böyle provokatif şeyler Çok. söz konusu. Yani Evet. Pagani Design, o dizayn, bu dizayn istediğin her şeyle gelebilirsin. Yeter ki buna bir çaba göster yani. Biz bunu Evet. hep söylüyoruz yani. İşte Horobox Shop var, Horopool var, bizim ara ara buluşmalarımız var, sosyal medya. Hiçbirinde hiçbir şey yok, çaba yok senin bu işe girmen için. doğru. Pagani Design'la gelebilir miyim? Sen Patek Philippe'le de gelemezsin. Yani bu şey değil ki yani kapıyı açtın girdin. Evet. Tabii ki herkese açığız, herkesi istiyoruz. Hep söylüyorum bizim WhatsApp gruplarımızda Hatay'da yaşayan öğrenci Bir arkadaşımız da doğru. var. Rus saatleri biriktiriyor kendisi. Bizim o arkadaşımızın kullandığı saatlerin markasını bile bilmiyorum. Ama bizim Doğru. her buluşmamıza geliyor ya da gelebildiği zaman geliyor. Geliyor. En Hı hı. ufak bir şey yok. Ama çocuk bizim aramıza girmek için bir çaba sarf etti. Evet, aynen öyle. WhatsApp grubuna katılmak için yazdı etti yani bir takmışlar Pagani Design yok şeydir yani bunun Pagani ile maddi durumla onunla bununla bir alakası yok. Biz burada paylaşıyoruz işte bu işin kültürünü, tarihini. Evet. Ben bunu Fatih Bey'le yaptığımız röportajda da söyledim yani büyüklerimizden aldık gençlere iletmeye çalışıyoruz. Hala soru Pagani Design'ına katılabilir miyim? Neyse sonuçta Horobox Insight herkese açık bir organizasyondur. Yeter ki katılmak için bir çaba gösterin. Diğer arkadaşlarımızın yaptığı gibi, bizlerin yaptığı gibi. Doğru. O zaman sizlerle beraber olmaktan çok büyük keyif alırız. Yani. Yine kısa ve net bir cevap istediğim bir soruyla karşınızdayım. 2024'ün sizce en iyi saati nedir? Valla bence bu ya. Yani birçok güzel saat var. Hiçbirini özellikle Evet. birbirinden ayırmak istemiyorum ama yani ben Serdar Oğal olarak bu saatlerin içinden bir şey seç deseler hiç tartışmasız IWC Horizon Blue'yu alırım. Herhangi bir modeli bu arada. Yani sadece bu benim taktığım kronograf olanı değil. Belki otomatik 40, perpetual calendar 42. Yani benim bütçem hangisine yetiyorsa ben onu alırım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Arnold Son Longitude'u seçiyorum. Vay 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 vay. vay. Güzel bir entegre bilezikli spor lüks saat uyarlaması olmuş. Bence hoş. Bence güzel bir yenilikti. Evet. Şaşırttı beni bu Bilekte seçim. de çok güzel duruyordu. Yo ben de denedim. Çok başarılı saat. Bir de spor çelik segmentinde biliyorsun her marka bir Evet. şeyler yapmaya çalışıyor. Arnold Sam da orada güzel bir darbe vurmuş yani oraya. Kesinlikle. Bunu seçmem beni şaşırttı ama ya. Demek fuarda gerçekten çalışıyor musun Burak? Tabii ya? canım. Yani, ama- En çok çalışan bendim fuarda Evet, böyle. evet. Sıradaki sorumuz sektörden bir yenilikle ilgili. Breitling Universal Geneviève'in isim haklarını aldığına dair haberler yayınlandı. Doğru. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce markanın ürünleri nasıl bir fiyat aralığında listelenecekler? Yani ben kendi adıma heyecanlıyım çünkü Universal Geneviève'in Paul Reuter koleksiyonunu çok severim. O saati müthiş severim yani sektör kadranlı ki Vigenta tasarımıdır bu arada. Kolları olsun Daphne formlu. Fakat Breitling yönetiminde hangi modeller hayat bulur, ne tür yani kronograf mı yaparlar, üç kollu mu yaparlar? Tam o konuda bir fikrim yok. Tabii fiyat segmentini belirleyecek olan da aslında seçilecek modellerle alakalı ama ben Breitling'in biraz daha üzerinde bir fiyat segmenti bekliyorum açıkçası. Ben oradaki satın alımın şeyini daha henüz çözemedim kendi içimde, mantığını. Orada belki böyle bir patent durumu mu var? Yoksa bir rakip mi bunu alacaktı? Yoksa gerçekten Breitling bunu ikinci bir koleksiyon olarak, ikinci bir marka olarak o grup diyelim çıkartacak? Ben onu henüz çözemedim. Ama senin söylediğine katılıyorum. Eğer Breitling bu markayı tekrar canlandırmak isteyecekse muhakkak üst segmente Ben de öyle doğru düşünüyorum. gitmesi gerekir. Çünkü hani Breitling'in altında bir şey yaratıp kendi segmentini oradan force etmesinin çok bir anlamı Manası yok. kalmaz. Aynen yani. öyle. Sorum Burak Bey'e. Tag Heuer'in klasikleşmiş Monza, Ottavia, Monaco ya da Carrera model ailelerinden birini seçme şansı olsa hangisi olurdu ve neden? Ben niye buna cevap Güzel vermiyorum soru. ya? Şimdi sen hiç Allah Tag Allah. Heuer kullanmadın. Yo bir dakika. Nasıl senin nasıl Monza'm vardı kullanmadım? ya. Dalga mı geçiyorsun? Aslında evet. Bu soruya Serdar Bey cevap versen önce bence. Ben Monza zaten. Monza değil Monza'yı yani Monza'nın her modelini alır kullanırım ben ya. Benimki limitli biliyorsun o. Ferrari aldığım. versiyonuydu. Doğru. Ben de Monza'dan yana kullanırım. Serdar'daki Ferrari Reissue Limited Edition biraz bir çıt büyüktü bu arada. Ben Monza'nın 2000'li Orijinaline göre orijinaline diyorum, göre ha. büyüktü. Ben 2002'li yıllarda böyle daha 38 milimetrelerde kalan Tricompax kronograf
fotoğrafları vardı ve içinde o dönem El Primero, Zenit grubundan Evet, gelen evet. kalibre 36 vardı. Ben o Monza'yı almak isterim açıkçası. Zevkle de kullanırım. Sıradaki sorumuz biraz teknik bilgiye dayanıyor. Ben bir dalayım çıkayım diye sizi orada halledin. En uzun güç rezervi olan saat hangisi? Benim bildiğim kadarıyla Lange-Zönye'nin 31 günlük modeli var. Rebellion markasında yine 1000 saat, yani 40 günü aşan güç rezervi sunan modeller var. Fakat benim bildiğim en yükseği Vacheron Constanta'nın Traditional Twin Beat Perpetual Calendar 65 gün güç rezervi sunuyor. Yine Mekanik bak saat şov için yapsın diye soru seçmiş. Bizim bilemeyeceğimizi düşünerek yani. teknik Neyse. bilgi dedik mi? Evet, evet. Oradan Doruk bir konuşmak kolay markadır. tabii. Ask Google. Hemen bitiriyordu. O zaman Serdar Bey'e direkt yöneltilmiş Hadi bir bakalım. soruyla devam ediyorum. Saat hobisi biraz da sosyoekonomik durumla bağlantılı. Öğrenci ya da alt orta gelir grupları için nasıl bir düşünce yapısı, ilerleme tavsiye edersiniz? En sevdiğim sorular yani. Ya Yine- bu bir keyif. Bu keyif birdenbire olmuyor. Yani bunu ne bu seviyede ne bu seviyede bir günde yapamıyorsun. Doğru. Yani bir tane alışveriş merkezinde bir multibrand mağazaya gir, cebindeki bütün parayla 40 tane saat al. Olmuyor. Ya da ne bileyim çok özel bir saati milyon dolar ver. Almıyor. Yani bu zaman geçireceksin, ortamlara gireceksin. Burak gibi üstadlardan bir şeyler öğreneceksin. Doruk'tan teknik bilgi öğreneceksin. Yani bu saatin aslında senin için ne anlama geldiğini öğreneceksin Tabii her ki. şeyden önce. Ondan sonra kendini şekillendireceksin. Öğrenci olmuşsun, çok zengin bir iş adamı olmuşsun. Evet. 18 yaşındasın ya da 48 yaşındasın, hiçbir şey fark etmiyor. Ya bu koleksiyonerlik ruhu zamanla oluşuyor. Bir şeyleri göreceksin, Doğru. alacaksın, kullanacaksın, beğeneceksin, beğenmeyeceksin. Burak bilir yani benim şu 15 senede, ki onun da öyle, Doruk'un da öyle, bizim tanıdığımız neredeyse çok insanın öyle. Ya koleksiyonunda, daha doğrusu kullandığı saatlerdeki o geçişler. Ben bir dönem 50 tane Panerai'm vardı. 50 tane. O dönemde var ya yıkılıyordum ama ne oldu? Panerai bana Doruk'la tanışma şansını verdi. Burak'la arkadaş olma şansını verdi. Birçok ortama girdim, yurt dışına gittim. Saatlerle ilgili bir şeyler öğrendim. Yani bu iş öğrenci olmakla, sosyoekonomik durumla falan bence ilgili değil. Bu tamamen ilgi ve keyif almakla ilgili bir iş. Ben de böyle öyle düşünüyorum. Yani sonuçta objelere bağlı hobiler için tabii ki bir süreklilik arz etmesi açısından alışveriş yapmak lazım. Bundan daha doğal bir şey olamaz ama düşük bütçeli ürünlerle gusto sahibi olunmaz ya da bir tarz yaratılmaz diye bir şey yok. öyle bir şey canım. Öyle bir şey yok yani sonuç yok öyle bir itibariyle. şey. Yani Yani bu hiçbir şey için geçerli değil. biz bu hobiye direkt Patek Philippe'le bilmem Richard Mille'le falan mı başladık? Yani Evet. takmadığımız model, takmadığımız saat kalmadı. Baume & Mercier ile başladım. Frederic Constant'la devam ettim. Chopard aldım, kendisi benimle dalga geçti falan filan. Neler oldu yani? Jaeger LeCoultre'ler, Breguet'ler bilmem ne. O kadar çok saat taktık Doğru. ki ama başa dönüyorsun. Dijital ışığı yanan Stempo ile başladık. Arkasından Bende de bir var. Swatch çılgınlığı oldu. Onun Doğru. içine girdik. Yani bunların hepsi yaşamakla alakalı bir şey. Ben bugün hala Swatch takarken çok keyif O alıyorum. çok önemli bir şey. Yani bunları yaptık da ondan sonra o defteri kapattık diye bir şey söz konusu da değil. Yani ben gittim Sistem 51 aldım. Swatch, Omega Moon Swatch Serdar aldı. Tusios aldık birer tane. Evet. Rengi güzeldi. Mekanik saat başka bir şey. Mekanik Değil saat, conversation starter. Bir şeyler oluyor. Konuşuyorsun üstünde. Yani Quartz saat öyle değil. Quartz saati kötü diyen yok, kullanılmaz diyen yok, o diyen yok, bu diyen yok. Ama bu arkadaş Quartz'la başlar, gelir bizle beraber takılır, başka ortamlara girer, bu kültürü kazanmaya çalışır, öğrenmeye çalışır. O sırada belli bir zaman geçiriyor olur. Ve işin sonunda bu hobinin içinde yer alan biri olur yani. Şimdi sıradaki soru çok hoşuma gitti. Merakla bekliyoruz bakalım. 36 milimetrelik bir saat almak istiyorum. Güzel. Doğru yolda. Benim için de Hanımefendinin adı neymiş? bu konuda kararsızım. Fikirlerinizi merak ediyorum demiş. 36 milimetreden ziyade şöyle bir şey söylemek lazım. Ben bunu çok fazla Instagram'dan soru olarak da alıyorum. Yani bazısı bilek ölçüsü vererek ya da kendi diğer kullandığı saatlerini refer ederek, hatta onun fotoğraflarını göndererek soruyor. Bazısı direkt 36 bana olur mu diye soruyor ki hayatımda görmediğim, tanımadığım bir insan. Nasıl bir cevap bekliyor Pantolon benden soru. bilmiyorum da. Yani saatlerin çapı arkadaşlar ayakkabı numarası gibi bir şey değil. Değil. Yani 42 Aynen. yandan açar abi, sen önemli olan boydan vurmasının şeklinde bakmıyoruz olaya. Doruk bu arada çok daha teknik yaklaşır mevzuya. Lak to lak, yani iki boynuz arası açıklığının bilek üzerinde kapladığı yerden yola çıkarak bazı açıklamalar yapıyor. Bence 36 milimetre pek çok bilek ebatı için optimal olabilecek bir detay. Ben burada kendi sübjektif yorumumu yapıyorum bunu söylerken. Ama dediğim gibi rakamlara bu kadar takılmanın bir manası yok. Bileğe takıp şöyle güzel bir boy aynasının karşısına geçip şöyle baktıktan sonra eğer bence normal gözüküyorsa aynen bu şekilde devam edilebilir diye düşünüyorum. Benim takipçilerimize naçizane
bir tavsiyem olacak. Saat almaya gittiklerinde mutlaka bir arkadaşlarıyla gitsinler ve almayı düşündükleri saati karşı tarafın bileğinde görsünler. Şimdi yine eğlenceli bir soru. Yani ben eğlendim en azından soruyu aldığımda. Bakalım. Antika saatlerin satıldığı bir mağazada radyum kadranlı bir model gördüm. Kadranın radyoaktif özelliği hala devam ediyor mudur? Buna servis vermenin ya da saati bileğe takmanın bir zararı olur mu? Bir Geiger sayacı alıp giderse oraya ondan sonra belki faydası olur. Ben buna benzer bir şey yaşadım bu arada. PAM 036 o da tritium kadrandı ama aşağı yukarı aynı anlama gelmiyor mu? Yok yani radyum kadar değil. Daha Değil, şey evet. nedir? Ama tabii bütün şeyi, o luminovası falan filan yok olmuştu. Hiçbir şey yoktu. Ben onu servise gönderdim. Panerai'nin hatta Neuchâtel'deki o yeni fabrikasına kendim götürdüm. Kendim götürdüm derken buradan kalktım onu bırakmak için değil yani. Orada bir tura gitmiştik. Servis onu kabul etmedi. Almadı yani. Hatta böyle fabrikadakiler şöyle falan yapmaya başladı ki radyum olayında muhtemelen risk biraz daha fazla olabilir. Yani oradaki radyoaktif şeyin hani insanları çok etkileyeceğini düşünmüyorum, kişisel fikrim. Ama markaların buna karşı, en azından Panerai'nin buna karşı bir tepkisi vardı yani. Yani radyum tabii tritiumla kıyaslandığında radyoaktif özellikleri çok daha fazla yüksek olan bir malzeme ama onun da bir yarılanma ömrü var. Tritium kadranlı saatlerde artık saatlerin üretim yılından bugüne gelene kadar yarılanma ömrü çok defa geçtiği için kayda değer bir ışıma söz konusu değil ki zaten tritium saatin kasasını, camını aşabilecek kadar güçlü ışımalar yapan bir durum söz konusu yok tritiumda. Evet. Radyumda maalesef hala daha ışıma söz konusu ve kanserojen etkisi tabii kullanıldığı yıllarda bilmiyordu. Günümüzde bahsettiğiniz gibi Geiger sayacıyla saate yaklaştığımızda hala daha yüksek dozda ışıma yaptıkları onların tespit edilebiliyor. İşte çok meşhur koleksiyon değeri olan Panerai'larda sıkça rastlıyoruz bu duruma. Takipçimize de şaşırdım yani nereden bulmuş radyum kadranlı saati. Özelden yazarsa ben de bir gidip görmek istedim. Pekala. Sıradaki sorumuz. Burada takipçimiz düşük bir bütçe demiş ama ben işte maksimum $1000, €1000 gibi bir seviye belirleyelim diye düşünüyorum. Yazın kullanıma uygun pembe, mavi, yeşil tonlarda kadranlı saat tavsiyeniz ne olurdu? Yani yazın kullanıma uygun su geçirmezlikle ilgili bir detaysa Tusioza diyecektim, diyemem. Benim aklıma gelen Tissot'un o sideral modelleri. 3 renkli kadranı, 3 farklı kombinasyonu. Onun dışında o fiyat, ben o segmentin kullanıcısı olmadığım için çok... O zaman siz o segmentten renkli kayış Evet, önerebilirsiniz. renkli kayış önerebilirim yani. Kendi adıma Doruk'un Nomos'unu gördüm. Pop Orange renkli olan. Ama o da yazı olmaz ki abi. İşte hayır, bana rengi hatırlattı. Ben turuncu kadranlı bir Diver Seiko almak isterim. Bence çok güzel. Yaza da çok yakışan bir renk. Turuncu. Onun fiyatı ne ki bu arada? $1000 altında mı? Bence daha yüksek ya. Hayır, $1000'ın altında bulunabilir. Öyle mi? Tabii turuncu kadranlı Seiko 5 Seiko Sport 5, GMT anladım, alırsın. Mesela anladım, bugünün şeyde 25.000 TL'nin altında olması lazım ki bence o fiyatta alınabilecek en iyi saatlerden biri yani. Ama yine de eğer böyle yaz temasından bahsediyorsa o sideral biraz daha öne geçer sanki yani. Bu arada tabii o saatlerin saat camiasında forged karbon yani sıkıştırılmış karbondan yapılmış en uygun fiyatlı saat olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bir de tabii yakın zamanda tanıtılan Hamilton Kiyaki Field Scuba var. Farklı renkleri ve farklı kayış renkleriyle. Biraz boyutu sanki küçük ama yani idare eder, o da bir alternatif olabilir yani. Bence de gayet güzel olur. Uzun süre kullanılmadan duran Perpetual Calendar özellikle bir modelin takvim ayarlamalarının yapılması için servise, ustaya gitmesi gerekir mi? Yoksa kullanıcı bunu halledebilir mi? Yani ne kadar beklettiğine bağlı ama tabii böyle 15 sene falan bekletmemişse gitmesine bence gerek yok. Yani kendi başına halledebilir. Şöyle olabilir. Saati çalışır hale getirdikten sonra kurarak ya da işte sallayarak neyse ayarları yapabilir aslında. Hatta bazı saat markalarının web sitelerinde bu ayarların yapılabilmesi için interaktif kılavuzlar var. Yalnız mesela biz bu sene 2024'teyiz ve dijital yıl göstergesini 2025 yaparsa 2024'de geri alması için servise göndermesi gerekir. Ya da çekip bekleyecek o tarih gelsin diye. Evet. Ama burada söylenen şey tam tersi yani adam bekletiyor. Yani ileriye alıyorum deseydi o zaten yıl göstergesi birkaç tane şeyde var. Evet. İşte IWC'de var, Jaeger LeCoultre'de var. Başka nerede var o yıl göstergesi bilmiyorum. Yani, benim de çok hoşuma da gitmiyor o yıl göstergesi ama evet. yani beklettiği zaman eğer böyle çok çok uzun süreler içindeki yağların kurumasına falan filan imkan verecek derecede bekletmişse o zaten kullansa da kullanmasa da şeye gitmesine gerek olur. Perpetual Calendar kalibre çok hassas bir kalibre. Bir de onu kurmak o kadar kolay da değil yani onun yolu var. Herkes her modele göre de değişiyor. Ama yapabilir mi? Yapabilir. Doğru yaptığı sürece hiçbir sorun yok. Fabrikaya göndermesini
bilmiyorum yani. Gerek yok. Buna gerek yok tabii. Zaten şimdi sizin aklınıza direkt IWC'nin Perpetual takvimi modelleri geldi ama Evet. çoğu sonsuz takvimi modelde kasanın yan kısımları da zaten Değil mi? Butonlar ibreleri var. ayrı ayrı Evet. ayarlamak için butonlar var. Bir arkadaşımız yeni bu tarz bir saat aldı. Sonra bana yazdı. Yanında o saatin içinden çıkan ayarlama aparatı yok. Kürdanla yapabilir miyim diye. Dedim zaten doğrusu onu Doğrusu kürdanla basmak. kürdanla yapmak. Evet. Asıl onu kullanma. Metale Evet. değmesin diye. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bir sakınca da yok. Bir soru cevap köşemizin daha sonuna geldik. Takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz yeni soruları için. Ve bir sonraki soru cevap köşemizde görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Görüşürüz. Hoşçakalın.